Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 50 yaşından sonra psikoloji lisansını yapmış olup bilinçaltı terapileriyle şu an hayatına devam eden ve insanlara faydalı olan bir alanda görev yapıyorum. Genellikle kendinde neden, niçin, nasıl bunları yaşıyorum sorularını soran kişiler gelmeye başladılar ve farkındalık yükselmeye başladı. Kişiler kendilerinin ne olduğunu, bugünleri nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışırken bir yol arkadaşına ihtiyaç duyduklarında bizlere geliyorlar ve bizler de onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çift olarak gelmeye başladılar. Bu sevindirici bir durum. Genellikle ilk zamanlarda eşler yani bayanlar geliyordu. Sonra ikna edebilirse eşlerini de getiriyorlardı. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki beyler daha çok ilişkilerini kurtarmak üzere savaş vermeye başladılar. Bu da bizim adımıza sevindirici bir olay tabii ki. Yaş grubuna göre değişiyor ne için geldikleri. Evliliğini kurtarmak için gelenler var. Mutlu olmadıklarını söyleyip bu mutluluğu nasıl elde etmek üzere hareket edeceklerini sormaya gelenler var. Ya da günümüz şartlarına göre birçok konuda sıkıntı yaşayıp biz ayrılıyoruz diye gelenler var. Bu kişiler genellikle aslında birey olarak kendilerini tanımadıkları için bu sorunları yaşıyorlar. Ve biz onların öncelikle kendilerini tanımasını sağlıyoruz ve kendilerini tanıdıktan sonra da yeni ortaya çıkan bey veya bayanla ilgili nasıl anlaşabileceklerini onlara göstermeye çalışıyoruz. Kişi dışarıda aradığı sorunların cevaplarını kendinde bulduğunu fark ediyor. Yani biz suçlamayı çok severiz. Yaşadığımız her sorun için karşımızdaki ve etrafımızdaki insanları suçlamayı tercih ederiz. Ancak sorunun kaynağını bulduğumuzda kişinin kendinden kaynaklı bu sorunlara sebep olduğu gördüğü zaman da ilişkileri düzene girmeye başlıyor. Şimdi öncelikle bu bizim yaşamış olduğumuz sorunların ana kaynağını her zaman biz kendimiz olarak düşünüyoruz. Oysa nasıl ki bazı biyolojik hastalıklar bize genlerimizden, atalarımızdan geçiyorsa, ruhumuzdaki rahatsızlıkların da genlerimizden ve atalarımızdan geçtiğini görebiliyoruz. Burada aile dizilimiyle kişinin hangi soruna kendisi, hangi soruna atalarından aldıklarının sebep olduğunu tespit ediyoruz. Ve bu tespit etmeyle zaten kişinin hayatında bir yol açımı gerçekleşiyor. Ve kendinde olan sorunları bilinçaltında bizim yanlış tanımladığımız duygularımız var. Mesela sevgi kelimesini ele alalım. Bir insanın sevgiyi nasıl tanıdığı çok çok önemli. Eğer sevgi kelimesinin herkes tarafından anlaşılır anlamını bilmiyorsa kişi, çocukluğunda şiddetle büyüdüyse, ailesinden fiziksel veya psikolojik şiddet gördüyse, sevgi tanımı onda şiddet olarak yer alıyor. Her şey rutinde gitmeye başladığında sevgi tanımının asıl ondaki yarattığı nedenleri bulmaya çalışıyor ve sorun çıkarmaya gayret ediyor. Eşiyle tartışmaya başlıyor veya yüksek sesle ses tonunu değiştirerek, psikolojik şiddet uygulayarak kendisinin sevildiğini ve sevdiğini göstermeye çalışıyor. Bu bizim için yanlış bir tanım olduğundan dolayı, genel toplumun kabulü anlamında yanlış bir tanım olduğu için kişiye sevginin psikolojik şiddet veya fiziksel şiddet olmadığını öğretiyoruz. Ve normal sevginin tanımını anlamaya başladığında zaten hayatı çeşitli alanlarda yoluna girmeye başlıyor. Kendinde o yanlış bildiği tanımların aslında bilinçaltında bazen regresyonla, bazen aile dizilimiyle, bazen kodların onarımıyla o tanımların gerçek anlamlarını öğrenmeye başladığında ya da doğru diye bildiklerinin aslında yanlış olduğunu görmeye başladığında bunlar değişmeye başlıyor. Ve kişi kendini sevmeye başlıyor. Bizim için en önemli şey budur. Kendine seven, kendine saygı duyan, kendine değer veren herkes zaten etrafına güzel, pozitif anlamda ışıklar yaymaya başlıyor. Bazı kişiler 3 seansta toparlanırken bazı kişiler 7-8 seansta toparlanıyor. Ama bunu uzun süreli olarak, hocam siz bizim bu hayatı kullanma kılavuzumuzsunuz diye ara ara sıkıştığında üzerine birikim yapmadan gelmek isteyenler de var. Bu tamamen kişilerin kendi yapılarına göre değişen bir sistem. Şimdi aile dizilimi dendiğinde genellikle toplu yapılan aile dizilimi bizim ülkemizde geçerli. Ancak ben bunu yapmıyorum. Bireysel olarak yapmaya çalışıyorum.
bir takım objeler kullanarak kişinin bilinçaltında gerek akrabalarını, gerek çevresini nasıl konumlandırdığını ve duyguları da işin içine katarak hangi duyguları hangi atasından aldığını tespit edip kendisine gösterip yorumluyoruz. Ve olması gereken bir düzen vardır aile diziliminde. Yaratım sırası dediğimiz o sıraya getirerek kişiyi aslında affedemedikleriyle, kendisiyle yüzleşemedikleriyle, atalarından aldıklarıyla yüzleşemediklerini barıştırarak oradan ayırıyoruz. Ve bu kişinin gerçekten hayatında zaten o tabloyu gördüğünde ciddi bir iyileşme sağlıyor. İnsanlar evet birçok sorun yaşıyor, bu sorunlarını da fark ediyorlar. Ancak bu sorunların nasıl düzeleceği konusunda çözüm yolunda bir fikirleri olsa dahi kendi başlarına aşmaya çalışanlar var ve sonunda bunu kendi başıma yapamayacağım, bir yol arkadaşına ihtiyacım var diyenler de çıkıyor. Öncelik olarak kişinin kendini fark ettiği an itibariyle nasıl bir adım atacağını bilememesi. Gelen birçok danışanda zaten ortak sorun bu. Kendisine neden ben bunları yaşıyorum? Niçin aynı tekrarlar benim başıma geliyor? Sadece ben mi sorunluyum? Neden herkes mutlu, ben değilim sorusunu sormaya başlayan herkesin bir yol arkadaşına başvurması gerçekten önemli. Çünkü sizin 3-5 senede, 10 senede kendinize hayatı zorlaştırarak devam etmeniz gerekmiyor. Siz kendi farkındalığınızı çok kısa sürede çözebilirsiniz. Bir yol arkadaşıyla çözüm yolunu öğrendiğinizde zaten daha sonra çıkacak olan problemleri kendi başınıza da aşmanızın yolu açılacaktır. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.